Kanda mikrop çıkması nedir arkadaşlar? Ya da kanda enfeksiyon varmış bende şeklinde sorular var. Şimdi bunu biraz basitçe açıklayayım size. Kanda mikrop çıkması şudur arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz kanımızda bakteri olmaz. Kanımız sterildir. Kanda mikrop çıkmasında ne olur? Bir takım enfeksiyonlar dolayısıyla mikroplar, yani bakteriler genelde, ama bunlar tabi mantar da olabilir, bazen virüs de olabilir. Bunlar kan dolaşımına geçer ve vücuda yayılır. Bunlar vücuda yayılınca ne olur? Tabi kişinin direncine göre, vücut direncine göre, işte yaşına göre vücut bir reaksiyon verir, az ya da çok. İşte çok fazla bunlara reaksiyon verirse bu sepsis dediğimiz bir tabloya dönebilir. Bu sepsiste bir takım belirtiler olur. Biz bunu nasıl anlıyoruz? İşte SRP testi yapıyoruz. SRP'niz yüksek çıkıyor. Lökositleriniz yüksek çıkıyor. Onda işte bir takım kan kültürleri yapıyoruz. Kan kültürlerinde üreme oluyor falan. Şimdi kanda mikrop olursa, yani bu sepsis olursa burada ne gibi belirtiler olur? Birincisi nefes darlığı olabilir. Solunum sayınız artar. Normalde solunum sayınız dakikada 20'yi geçmez. Bu gibi durumlarda daha fazla soluk alıp verirsiniz. Kalp hızınız artar. Normalde 90'ı geçmez dakikada ama 100-150 gibi seviyelere çıkabilir. Üşüme, titreme gibi bir takım belirtiler gösterebilirsiniz. Ve ne olur? Ateşiniz çıkar. Normalde vücut ısısı 38 dereceyi geçmez. Ama sepsis olursa vücut ısısı 38 derece, 39 dereceye, hatta 40-41'i bulabilir. Peki kanda mikrop çıkmasında bu belirtiler olur. Bunlar sadece kanda mikrobun belirtileri mi? Bunlar birçok durumda olabilir. Birçok enfeksiyonda, otoimmün hastalıklarda, kanserde olabilir. Ama tabii böyle belirtiler varsa doktorunuz hemen işte tahlil isteyip, muayene edip sizde enfeksiyon var mı tanısı koyacaktır. Peki kanda mikrop çıktı, enfeksiyon var, sepsis var daha doğrusu. Bunun önemi ne? Bu arkadaşlar tabi bazı durumda kendiliğinden de geçebiliyor ama çoğu zaman tedavi edilmesi gereken bir durum. Çünkü bu ilerlerse ya da mikropların miktarına göre, cinsine göre bu dokularda, organlarda hasara, tansiyon düşüklüğüne, septik şoka, hatta ölüme bile yol açabilir. Onun için önemli bir durum. Bu tabi tedavi edilir. Bu genellikle işte damardan antibiyotikler, sıvı alımı, steroid türü ilaçlar böyle tedavi edilir. Doktorunuz bunun tedavisini yapar. Evet, kanda mikrop böyle arkadaşlar. Demek ki neymiş? Kana bakterilerin özellikle geçmesi, vücudun buna aşırı reaksiyon vermesi de görülen bir durum. Ve genellikle antibiyotiklerle tedavi ediliyormuş. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yine bununla ilgili sorunuz varsa videodan bana ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.